Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bir sektöre değineceğiz efendim. İnovasyon ve pandemi öncesi sonrasını detaylarıyla ele alacağız. Şirketlerdeki son değişimleri kendisinden dinleyeceğiz. Kimden? Ankaref İnovasyon Teknoloji AŞ'den Erhan Binici bizlerle birlikte. Erhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Erhan Bey, isterseniz ilk COVID-19'un sektörlere olan yansımalarıyla başlayalım. Özellikle bu pandemi süreci iş dünyasında önemli değişikliklere neden oldu. İyi değişiklikler, maalesef zorunlu kaldığımız değişiklikler ama hala da devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, aslında hani uzun süredir teknoloji kullanımı ile ilgili olarak bizim baktığımız alanlarda ağırlıklı olarak, bu arada nesnelerin internet üzerine çalışınca ve bu dönemde farkındasınız, herkes şeyi konuşmaya başladı. Daha çok izlemeliyiz, daha çok takip Evet. etmeliyiz. Hatta işte insanlara bir çip takılacak hastalıkların teşhis tedavisiyle ilgili olarak. Bu sürecin içerisinde şunu görebiliyoruz. Teknolojiye olan ihtiyaç daha fazla arttı. İnsanlar teknoloji sayesinde hem iletişimlerini arttırabildiler, hem de bu süreci daha rahat yönetebildiler. Bunu en çok şurada gördük. Akıllı şehirlerin pandemi yönetimi biraz daha kolay olabilirken, teknoloji kullanmayanlarda bu iş biraz daha kaotik duruma geldi. Bunu şöyle anlatacağım. Tabii ki teknoloji bizim hayatımızın içerisinde artık gittikçe artan bir durumda ve bu teknolojinin hayatımıza girişiyle ilgili olarak birçok şey değişiyor. Öncelikli olarak pandemi öncesinde izleyebildiğimiz, işte yönetebildiğimiz şeyler ya maliyetleri düşürmek içindi, ya kaliteyi arttırmak içindi. Ama pandemi süreciyle birlikte artık hayatımızı kolaylaştıran çözümleri daha fazla kullanmaya başladık. İşte şu anda olduğu gibi özellikle internet üzerinden görüşmeler, herkesin birbiriyle buluşması çok daha fazla kullanılan teknolojiler haline geldi. Bu dönemin içerisinde şunu da gördük tabii ki, iş yapış modelleri de değişmeye başladı. İş yapış modellerinin değişmesinden kastım şu, daha çok yatırım olarak bakılan konular artık yavaş yavaş hizmete dönmeye başladı. Uzun süredir şunu savunuyoruz. Teknolojiyle ilgili yapılan yatırımlar biraz daha kullanıcının işine yarayacak şekilde iş modellerine dönüşmesi gerekiyor. Bu iş modellerinin temelinde de hizmet var. Ve geldiğimiz noktada artık herkes şunu konuşuyor. Tamamen hizmete dönük, yatırımını yapmadan ve teknoloji firmalarının yönettiği çözümlerin hayatımıza girmesi biraz daha gündeme gelen şeyler. Tabii bunlar pandemiyle beraber değişmeye başlamıştı ama pandemi süreciyle beraber daha da hızlanmaya başladı. Birinci round, ikinci roundlar çok konuşuluyor bu dönemlerde. Hatta örnek vereceğim. Biraz önce siz Ekin Hanım'la konuşuyordunuz. Evet. Aşılar konusu. Biraz önce de kamu spotunda vardı. Aşı olduğu zaman hayvanlarımızı koruyalım şeklinde. Türkiye'nin aşılarını izliyoruz. Örnek veriyorum. Bugün aşının bulunmuş olması bile pandemide tek başına yeterli bir şey olmayacak. Bu aşının dünyada 8 milyar insana sağlıklı bir şekilde dağıtılması aslında çok önemli bir lojistik konusu ve emin olun, aşı bulunduktan sonra 8 milyar insana aşının bozulmadan sağlıklı bir şekilde taşınması en önemli gündem olacak. Türkiye'de bunu 6 yıldır yürütüyoruz. Bugün işte Türkiye'de yaptığımız çalışmaları aslında dünyaya taşımak istiyoruz. Bunlar bizim gibi farklı çözümleri olan şirketlerin de aslında Türkiye'den dünyaya çıkışı için güzel fırsatlar olacak. Evet, aslında aşıya değinmişken isterseniz Türkiye'de uygulanan, dünyada ilk defa Türkiye'de uygulanan aşı lojistiği. Son zamanlarda gelen haber akışları içerisinde kiminin dikkatini çekti, kiminin çekmedi ama sizden dinleyelim mi, detayları nelerdir? Evet, keyifle anlatırım. 6 yıl önce başlayan bir serüven. Baktığınızda o gün aslında çok kolay bir iş değildi. Şöyle düşünün, Türkiye'deki her Sağlık Bakanlığı'na hizmet sunduğumuz bir çalışma. 6 yıldır yürütülüyor. Türkiye'deki her aile hekiminin, her deponun tek tek sensörlerle izlendiğini, sıcaklıklarının ölçüldüğünü, içindeki aşı stoğunun anlık olarak izlendiği bir proje. Bugün Türkiye'de 12.331 noktadan dakikada bir sıcaklık verisi ve stok verisini alarak aslında Türkiye'de şu anda nerede hangi aşı var, hangi aşı bitmek üzere, bunların hepsini Sağlık Bakanlığımız görebiliyor. Bu proje Dünya Sağlık Örgütü'nün de gerçekten örnek gösterdiği projelerden biri haline geldi. Bugün bir aşının gümrüğe gelmesinden çocuğun konulu uygulanmasına kadar ki bütün süreç tek tek takip edilebiliyor. Bunların tabii ki şöyle etkileri var.
Gereksiz yere zayiatların önüne geçiliyor. Son kullanma tarihine göre aşıların yönetilmesi sağlanabiliyor. Ne zaman hangi aşının nerede ihtiyaç olacağını bilebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz Big Data, büyük data denen büyük veri inanılmaz bir derecede sizin bütün planlamanızı yapabilmenizi sağlıyor. Bugün dünyada da benzer bir çözümü önerdiğimiz birçok ülke var. Özellikle Covid döneminde biraz önce bahsettim. Aşının bozulmadan yapılması bu salgının önlenmesindeki en önemli etken olacak. Aşı bulunduktan sonra bunun lojistiği doğru yönetilmesi ve bu bizim en çok savunduğumuz konu şudur. Herkes yazılım, donanım, teknoloji yapabiliyor ama süreç hakimiyeti ve sizin teknolojiyi süreçle birleştirmeniz, bu tecrübe dünyada çok sayılı insanlarda oluyor ve Türkiye bu anlamda çok şanslı. Bugün Türkiye gerçekten aşı lojistiğinde, aşının soğuk zincir yönetiminde ve envanter yönetiminde gerçekten dünyanın en tecrübeli ülkesi diyebilirim. Bu nedenle de dünyadaki aşı lojistiğini, özellikle Covid aşısı bulunduktan sonra aşı lojistiğinin en önemli adayı Türkiye olacak. Bu konuda da şu anda zaten çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Erhan Bey, bir diğer taraftaysa Türkiye'nin aslında büyümesi, sürdürülebilir büyümesine destek, en büyük destek ihracattan gelir. O yüzden de odaklandığımız en önemli konulardan bir tanesi. Sizce Türkiye ekonomisinde özellikle ihracatın payını arttırmak için daha fazla arttırılabilir mi bu son değişiklikler? Nasıl yorumluyorsunuz? İhracat aslında bizim şirket kuruluş amacımız ihracat, öyle söyleyebilirim. Çok fazla istediğimiz bir e, ihracat çok fazla istediğimiz bir konu ama ihracat çok kolay bir konu değildir. Evet. Bu bir kültür meselesi ve özellikle teknolojide şöyle bir kültür. Öncelikle kendi ülkenizin size güvenmesi, kendi ülkenizde hayata geçirdiğiniz çalışmaları da diğer yurt dışına çıkartmanız gerekiyor. Bu hem tabii ki projeler anlamında hem de perakende anlamındaki ürünlerinizin hepsinin bu şekilde yurt taşınması gerekiyor. Bu bir süreç. Biz ihracat dediğimizde kendi alanımızla ilgili şunu savunuyoruz. Türkiye donanım üretiminde ilk zamanları yakalayamadı. Dünyada birçok ülke farklı donanımın üretimini gerçekleştirdi. Yazılım üretiminde de çok iyiyiz. Ve hani dünyaya ihraç ettiğimiz yazılımlarımız var. Ama ilk dönemlerini yakalayamadığımız için yer bulmamız gerçekten kolay olmuyor. Türkiye'nin dünyaya ihraç edebileceği en iyi şey aslında hizmet ihracatıdır. Hizmet ihracatından kastım şu, süreç hakimiyeti, Türklerin gerçekten bu konudaki tecrübesi çok yüksek. Biz uçtan uca bir sürecin doğrusunun ne olacağını belirleyebiliyoruz ve bu analizi çok iyi yapabiliyoruz. Sonra bunun içerisine küçük teknolojik dokunuşlar yapıyoruz. O sürecin daha verimli olması, daha maliyetinin düşük olması veya kalitesinin daha yüksek olması için. Biz bu sürecin içerisinde küçük dokunuşlar yaptıktan sonra aslında uçtan uca hizmeti yürütebiliyoruz. Biraz önce söylemiştim. Bundan sonraki iş modelleri şuna dönecek. Örnekleri şöyle veriyoruz. Bizim genellikle iş modelimiz budur aslında. İşte biz sizin stoğunuzu bir stoğunuzdaki palet bazına aylık şu rakama takip ederiz. Baktığınız aslında bir hizmet ama biz orada şuna bakıyoruz. O stok işinin doğru yönetilmesi. Veya şu anda çok gündemde, biraz ondan da bahsedeyim. Sosyal mesafenin takibi. İş yerlerinde, fabrikalarda sosyal mesafenin izlenmesi gibi talepler oluşuyor. Ama bunlar artık teknoloji satarak değil, tamamen bu süreçleri yöneterek. Eğer biz bunları doğru yönetebilirsek, yurt dışına bunu ihraç etmemiz çok önemli olacak. Ben şöyle bir sürecin izleyeceğini düşünüyorum. Önce biz bir süreci yurt dışına taşıyacağız. Biraz önceki aşı örneğindeki olduğu gibi bir ülkenin aşı lojistiğini uçtan uca takip etmeye başladığımızda donanım ve yazılım çözümlerini de milli ve yerli olarak bunun içerisine koyabileceğiz. Bu zaman içerisinde ki tahminim yaklaşık 25 yıllık bir süreç içerisinde Türkiye'nin hem donanım hem yazılım anlamında dünyanın gerçekten önemli ihracatçılarından biri olacağını düşünüyorum. Çünkü bu potansiyelimiz var. Bunu yapabilen bir ülkeyiz. Bugüne kadar çok yerde bunu gösterdik. Bundan sonraki süreçte de adım adım giderek bu süreç bilgimizi taşımamız gerekiyor. Teknoloji alanında benim ihracatta vizyonumuz da zaten şirket olarak tamamen bu şekilde ve biz bu yolda bugüne kadar doğru ilerlediğimizi düşünüyoruz. Birçok Türk firmasının da yurt dışına bu şekilde çıkacağını düşünüyoruz.
Evet, aslında Erhan Bey çok güzel özetlediniz ama bir şirketinize ait bir tane daha önemli bir konu var. İsterseniz ondan da bahsedelim. Bu çipli beton, aslında cümlelerinizin en başında da belirttiniz. Çip Evet. olayı önem arz ediyor. Şimdi çipli beton deyince akıllarda bir şey oluşması gerekir ama nasıl tarif edelim çipli betonu, siz anlatın. Şöyle aslında herkes şu anda bu dönem biliyorsunuz ekonomi faizler düştü. Herkes şu anda konut satın almaya başladı ama Evet. Türkiye'de e, depremle ilgili olarak da herkesin kaygıları var. Yani acaba depreme dayanıklı mı değil mi? Bu Çevre Bakanlığı'nın bir vizyonu. Biz sadece için tabii ki teknoloji tarafında Ar-Ge yapan bir şirketiz. Aslında betonun kalitesini test edebilmek, betonun kalitesinden emin olabilmek. Ben aslında şöyle özetleyeyim, çok da vakit almadan. Bir gün ev almak istediniz, E-Devlet'e gireceksiniz. E-Devlet'te almak istediğiniz evin ada parseline gireceksiniz ve size beton kalitesini söyleyecek ve bundan %100 emin olacaksınız. Bu Türkiye'de geliştirilen Aselsan'ın liderliğinde yapılan, Aselsan ve Aselsan.net'in liderliğinde yapılan bir çalışma. Bu çalışmanın tamamen kimliklendirme tarafının argesini biz yapıyoruz. Her beton içerisine bir çip konuyor. Bu çip bütün süreçte izlenebiliyor ve bu betonun kalitesinden %100 emin oluyoruz. Hiçbir manipülasyon, hiçbir değişikliğe gidilmeden. Ama önemli olan şu: vatandaş ev alırken içi rahat olacak. O evin hakikaten beton kalitesinden emin olacak. Evet, aslında tamamen kalite kontrol önemli bir ürün. Özellikle Evet. Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsak, değil mi? Deprem ve fay hattının üzerindeyiz maalesef. Birçok şehrimiz o fay hattının üzerinde, önem arz ediyor. Peki efendim, Akaref olarak da birçok ödüle layık görüldünüz. Benim notlarımda özellikle en hızlı büyüyen teknoloji şirketi ödülü. Türkiye'nin en çok, değil mi, artık bu dönemden sonra odaklanması gereken sektörlerin başında geliyor. Yılın inovasyon ve teknoloji markası ödülü gibi. İsterseniz biraz da başarı sırlarından bahsedelim. Belki izleyicilerimizin de şöyle bir hoşuna gider. Neler anlatacaksınız başarı sırrı olarak? Yani Özlem Hanım, şöyle, bu şirketi ilk kurduğumuzda ortaklarımla birlikte çok zor bir dönem. Şöyle zor bir dönem. Biz o gün nesnelerin interneti dediğimizde 2007 yılında gerçekten anlatması çok zordu. Her şey konuşacak, her şey veri verecek dediğimizde gerçekten bizi dinleyip ya bunlar doğru mu söylüyor acaba diyenler çok fazlaydı. Ama ilerleyen zamanda bu teknolojiyi anlatmaya başladığımızda ve dünyadaki etkisi de artmaya başladığımızda bugün şunu görüyoruz: 2020 yılında dünya genelinde IoT cihaz sayısı gerçekten inanılmaz yüksek seviyelere çıktı. Ama 2025 yılında çok daha fazla olacak. Neredeyse 50 katına çıkacağını öngörüyoruz. Şirketin başarı hikayesi, hızlı büyümesi şu aslında: doğru bir sektördeyiz. Ama bu doğru sektörde emin olun hep şunu yapmaya çalıştık. Ar-Ge'sini yapalım. Bir şeyi, bizde en zoru şudur: Ar-Ge yapılır ama teknoloji şirketlerinin Ar-Ge'yi ürüne dönüştürmesi çok zordur. Ankaref'in en iyi yaptığı şey, Ar-Ge yaptığı konuyu önce bir ürüne dönüştürmek, ticarileştirmek, sonra da bunu başka bir şirkete dönüştürüyoruz ki bugün bizden çıkan 6 tane farklı şirket var. Bunların hepsi aslında Ankaref, biz fabrika diyoruz artık şirkete. Burada bir fikir arkadaşlarımız tarafından geliştiriliyor. Sektörde bizim paydaşımız, aslında ortaklarımız olan müşterilerimiz tarafından kullanılıyor, beğeniliyor. Bunlar bir noktaya geldiğinde diyoruz ki artık bu ticari bir yapıdır, başka bir şirket haline dönüştürüyoruz. Bu sürecin içerisinde Ankaref'ten 6 marka çıkması, ki biz hep şunu konuşuyoruz: biraz daha bu işi büyüttüğümüzde artık yaklaşık ortalama yılda 5 marka, 6 marka çıkartacak seviyeye geleceğiz. Dünyaya zaten markalarımızın çıkması gerekiyor ki dünya bu markaları tanıyarak ihracatımızı arttırabilelim. Dünya tanımadığı sürece arttıramıyoruz. O nedenle bu tamamen aslında bir ekip işi. Bu ekibin, bu saha tecrübesinin sonuçlarında bu çalışmalar ortaya çıkıyor. Birçok çalışma var. Bugün belki işte aşı, beton dedik ama şimdi cep telefonunuzda çalışan cihazlar konuşuyoruz. Bizim bir markamız var, perakende sektöründe göreceksinizdir, Fonri. Evet. İşte ineklerin kızgınlığını izliyoruz. Tek derdimiz buzağı sayısını arttırabilmek bu ülkede, ki birçok problemin temelidir.
Actimo dediğimiz bir ürün çıktı. Bunların hepsi emin olun sahada Ar-Ge'si yapılmış, tek tek çalışılmış konular. Önümüzdeki dönem neler gelecek? Biraz daha sağlığa odaklanıyoruz. İşte inme takibi, hep deriz, çocuklarımıza da söylüyoruz, kızım oğlum dik dur diyoruz. Biz aslında kamburluk uyarısı verebilecek sensörler üzerine çalışıyoruz şimdi. İnmeden biraz önce bahsettim. Çok basit çözümlerle 65 yaş üstündeki insanlarımızın inme riskini tespit edip çok basit bir müdahaleyle inmeyi ortadan kaldırmak üzerine bir çalışma yapıyoruz. Tabii bunların hepsini yaparken alan uzmanlarımız, biraz önceki konuda işte kardiyolog danışmanlarımız, hani bunların hepsi bir ekip işi derken alan uzmanları, teknolojiyi bilenler, donanımı bilenler, yazılımı bilenler, pazarlamayı bilenler hep birlikte çalışıyorlar. Bu başarı bu şekilde oluşuyor. Ben hep söylerim, Amerika'da veya başka bir ülkede bu şirketi kurmuş olsaydık emin olun bugün çok farklı yerlerde konuşuluyorduk ama biz Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Bu ülkede üretmekten çok mutluyuz. Ve bir gün inşallah bu markayı, benim hep bir sözüm vardır, dünyanın duyacağı, Türkiye'nin de gurur duyacağı bir marka haline getirebilmek. İşte o gün zaten aslında bu başarıların karşılığını görmüş olacağız. Evet. Ama biz hala yolda bu konuya, bu çalışmalara devam ediyoruz. Evet, o zaman efendim 2020 çok zorlu bir dönem. Evet ama mutlaka bu başarının arkasında hiç durmadan çalışmak var. O yüzden ben 2020 yılı hedefi ve 2021 yılı hedeflerini de soracağım son olarak size. 2020 yılında aslında bizim hedefimiz yurt dışı ofislerine başlamaktı. Ankaref'in yurt dışı ofislerine, ki geçen yıl bu hedefleri koyduğumuzda henüz pandemi, Covid konuşulmuyordu. Ama şu anda sadece biraz ertelemiş olduk. 2020 yılında ilginç bir şey söyleyeceğim Özlem Hanım. İşte biz de 2 ay ofislerimizi kapattık. Sonra tekrar normal, yarı normal döneme geçmeye başladığımızda işlerin gerçekten hızlandığını gördük. Gelen talepler çok daha net, çok daha odaklı ve bu süreçten herkes sanki ya bundan sonra bunları şöyle yapayım demiş. Biz bunu şu anda hissedebiliyoruz gelen taleplerden. Onun için 2020 yılında biraz daha pozitif görüyoruz tabloyu teknoloji yatırımları anlamında ve özellikle bizim iş modelimize karşı ciddi bir pozitif yaklaşım var. Yani biz şu anda bütün önerilerimizde bir yatırım değil, işinizde bizi dahil edin, biz yönetelim, size sonuçlarını verelim modeline gittiğimiz için biraz daha pozitif bakılıyor. 2021 yılında Ankaref'in yurt dışı çıkışını yapacağımızı düşünüyorum. Özellikle aşı lojistiği konusu. Bugün hakikaten konuşulan bir konu ve dünyada çok karşılık gören bir konu. Çünkü emin olun dünyada bu büyüklükte bir yapıyı yöneten bir organizasyon yok. Ama onun dışında bireysel IoT nesnelerin interneti uygulamaları gittikçe artacak. Biz durmayacağız. 2021 yılında özellikle perakende sektöründe, hayvanların izlenmesi sektöründe dünyada bu işlerin yaygınlaştırmasını başlatacağız. 2021'de bu işi yaptığımızda hedefimiz 2000, yani geciktirmememiz gerekiyor. Sebebi şu, 2025'te dünyada çok büyük bir pazar oluşacak. 25 trilyon dolarlık bir pazarı hedefliyoruz. IoT pazarını ve dünyanın çok farklı konuda çalışan en tecrübeli şirketlerinden biri olarak bu tecrübemizde 25 trilyon dolarlık bir pazarı hedeflediğimizde biz başarının geleceğinden de eminiz. İnşallah 2025 yılında tekrar konuşuruz. Evet. Bugün söylediklerim o gün gerçekleştirmiş oluruz. Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Erhan Bey. Çok güzel bir sektöre sizlerle birlikte değinmiş olduk. Ben teşekkür ederim. Sağ olun İyi. efendim. Sağ olun. Erhan Binici, Ankaref İnovasyon Teknoloji AŞ'den efendim bizlere aktardı detayları.